Bizans'ın son hazinesi. Mayıs 1453. Konstantinopolis surlarının üzerinde kızıl bir şafak söküyordu. Marcus Alexios Palaiologos, o sabah uyandığında şehrin artık aynı olmayacağını hissetti. 27 yaşındaydı, kısa boylu, sert çeneli, koyu kahverengi gözleri her zaman bir şeyler hesaplıyormuş gibi ışıldayan bir Bizanslı alimdi. Babası ona hem kılıç kullanmayı hem de Latince ve Arapça okumayı öğretmişti. Bir adam hem düşünebilmeli hem de savaşabilmelidir, derdi babası. Ama önce düşünmeli. Marcus şu an ne düşünebiliyor ne de savaşabiliyordu. Sadece korku duyuyordu. Hagia Sophia'nın kubbesinin silüeti sabahın loş ışığında belirginleşiyordu. Şehrin her tarafından davul sesleri ve at kişnemeleri yükseliyordu. Sultan Mehmed'in orduları son saldırıya hazırlanıyordu. 40.000 asker, Bizans'ın savunmasında ise yalnızca 8.000 kişi kalmıştı. Marcus, dar taş merdivenlerden aşağı indi. Yaşadıkları ev, Blakhörnai Sarayı'nın hemen yakınındaki eski bir yapıydı. Babası, Konstantinos Alexios, büyük masanın başında oturmuş mum ışığında bir şeyler yazıyordu. "Uyuyamadın mı?" diye sordu Marcus. Babası başını kaldırmadı. "Tarih yazıyorum," dedi sakin bir sesle. "Birisi bu geceyi kaydetmeli. Kaçmalıyız, baba." "Nereye?" Marcus sustu. "Gerçekten nereye?" Konstantinopolis çökerken Bizans da çöküyordu. İmparatorluk artık yoktu. Trabzon'da küçük bir Rum prensliği vardı ama orası da zaten çökmek üzereydi. Mora'da despotluk vardı ama o da ne kadar dayanabilirdi ki? Konstantinos Alexios kalemi bıraktı ve oğluna döndü. Elleri titriyordu ama gözleri sakin ve kararlıydı. "Sana bir şey söylemem gerekiyor," dedi. "Çok önemli bir şey. Ve söylediklerimi kimseye anlatmayacaksın." Marcus oturdu. Hagia Sophia'nın altında, yeraltı sarnıçlarından birinde. Konstantinos Büyük'ün zamanından kalma bir hazine var, çok eski. Sadece imparatorluk arşivinin en gizli bölümünde tutulan belgelerde bahsedilir. Ben de onları babamdan öğrendim. "Hangi hazine?" Konstantinos oğlunun gözlerine baktı. "İskenderiye Kütüphanesi'nin hayatta kalan bölümü." Sessizlik. Marcus'un ağzı açık kaldı. İskenderiye Kütüphanesi. Antik dünyanın en büyük bilgi birikimi. Aristoteles'in kayıp eserleri, Mısır'ın gizli tıp metinleri, Kartaca'nın tarih yazımları, Euclides'in bilinmeyen teorileri ve daha fazlası. Yüzyıllardır yok olduğu düşünülen bu bilgi hazinesi eğer gerçekten varsa, bu nasıl mümkün olabilir? Kütüphanenin yakıldığı gün, bazı rahipler ve alimler en değerli eserleri kurtardılar. Gemilere yüklediler. Konstantinopolis'e getirdiler. Konstantinos Büyük bunu biliyordu ve şehrin altında gizli bir yer inşa ettirdi. Sarnıçların arkasındaki tüneller boyunca uzanan bir oda. Binlerce papirüs rulosu, yüzlerce kitap. Marcus neredeyse soluğu kesilmiş halde konuştu. "Ve sen bunu neden şimdiye kadar söylemedin?" "Çünkü şimdiye kadar tehlike bu kadar büyük değildi," dedi babası. "Eğer sultan bu hazineyi bulursa, bazıları onu yakabilir. Bazıları onu kullanabilir. Ama bu bilginin dünyadan silinmesi. Marcus, bu kabul edilemez. Ne yapmamı istiyorsun?" Konstantinos Alexios ayağa kalktı, çantasını masanın altından çıkardı ve oğluna uzattı. Çantanın içinde kalın bir parşömen rulo vardı, üzerine kırmızı mühür vurulmuştu. "İçinde bir harita var," dedi. "Ve bazı şifreli talimatlar. Hazineyi sen bulacaksın, güvenli bir yere taşıyacaksın. Konstantinopolis düşse bile bu bilgi yaşamaya devam etmeli. Ama nasıl? Şehir kuşatma altında. Hiçbir yere gidemeyiz. Cenevizlilerin limanı hala açık. Ve benim bir arkadaşım var. Giovanni de Medici adında bir Cenevizli tüccar. Sana yardım edecek." Dışarıdan topların gümbürtüsü geldi. Duvarlar titredi. Konstantinos oğlunun omuzlarına ellerini koydu. "Git, Marcus. Ve asla geri dönme. Bu şehir artık ölüyor. Ama sen yaşamalısın. Ve bu bilgi yaşamalı. Sen." Babası gülümsedi. Hüzünlü ama aynı zamanda barışık bir gülümsemeydi. "Ben buradan ayrılmayacağım. Konstantinopolis'in son solunumunu yazmam gerekiyor." Marcus ağlamak istedi ama ağlamadı. Babası ona ağlamayı sevmediğini söylerdi. "Gözyaşları suyu israf eder, zihni bulandırır," derdi. Bunun yerine, Konstantinos Alexios'u sıkıca kucakladı. Uzun süre tuttu. Babasının sırtını hissetti. Hem güçlü hem de yorgun olan bu sırtı. Sonra ayrıldı.
Ve bir daha babasını görmedi. Konstantinopolis'in sokaklarını tanıyan biri için bile o sabah içinden çıkmak zordu. Her köşede askerler vardı. Bazıları imparatorluk askeri, bazıları paralı asker, bazıları sadece ellerine silah almış sıradan vatandaşlardı. Herkesin yüzünde aynı ifade vardı, tükenmiş bir kararlılık. Markus çantasını sıkı tutarak dar sokaklardan ilerledi. Altın boynuzun kıyısına doğru yol aldı. Deniz tarafından çıkmak tek seçenekti. Sultanın kara kuvvetleri şehri tamamen çevrelemişti ama deniz belki hala bir fırsattı. Giovanni de Medici'nin ambarı Pera bölgesindeydi. Pera, Cenevizlilerin Galata adını verdiği semtti. Konstantinopolis'in karşı kıyısında, Halic'in kuzey kıyısında yer alıyordu. Burası teknik olarak Cenevizli topraklarıydı ve sultan henüz bu bölgeye saldırmamıştı. Ama önce Haliç'i geçmek gerekiyordu. Markus rıhtıma vardığında denizin üzerinde sis vardı. Küçük kayıklar, büyük ticaret gemileri ve savaş kadırgaları birbirine karışmış haldeydi. İnsanlar kaçıyordu. Kadınlar çocuklarını kucaklamış, ihtiyarlar eşyalarını taşıyordu. Bazıları ağlıyordu. Bazıları sadece sessizce bakıyordu. "Sen Markus'sun değil mi?" Markus döndü. Karşısında 40 yaşlarında, kırmızı sakallı, iri yapılı bir adam duruyordu. Cenevizli giysileri giyiyordu ama Latince söylediği bu cümle yanlış telaffuzlu, yarım ağız bir Latinceydi. Aslında Rumca konuşmak istiyormuş gibi duruyordu. "Giovanni mi?" diye sordu Markus. "Evet," dedi adam Rumca. "Baban mesaj gönderdi. Hadi gel, zaman yok." Giovanni de Medici iri yapısı ve kırmızı sakallarıyla garip, ama güven veren bir adamdı. Yürürken gövdesini sağa sola savuruyordu, ayaklarını sert basıyordu, konuşurken elleriyle çok fazla jest yapıyordu. Tipik bir Cenevizli tüccardı. Ama gözleri zekiydi ve her şeyi dikkatle izliyordu. Küçük bir kayığa bindiler. Giovanni kürek çekti. Sisin içinde sessizce ilerlediler. "Babam ne söyledi?" diye sordu Markus. "Değerli bir yük taşıman gerektiğini. Ve bunu Venedik'e götürmem gerektiğini." "Venedik mi? Neden Venedik?" "Çünkü Venedik'te bir adam var. İsmi Giacomo della Vigna. O sana yardım edecek." "Kimmiş bu Giacomo?" "İnsan değil," dedi Giovanni basitçe. "Yani insan ama insan gibi değil. Yani, nasıl diyeyim, çok okumuş biri. Kitap adamı. Babın onu tanıyormuş." Galata rıhtımına ulaştıklarında top sesleri daha da yakından geliyordu. Konstantinopolis surlarından duman yükseliyordu. Şehrin ufkunda kızıl bir parlaklık başlamıştı. Markus o parlaklığa baktı ve yutkundu. "Şehir yanıyor mu?" "Henüz değil," dedi Giovanni. "Ama yakında." Ambarın içine girdiler. Giovanni'nin ambarı geniş, karanlık bir yerdi. Her taraf fıçılar, balya balya kumaş ve sandıklarla doluydu. Kokusu tuzlu su, zeytinyağı ve liman çamuruydu. Ama bir köşede, dikkatli bir bakışla fark edilebilecek şekilde, bir bölme vardı. Kalın tahtadan yapılmış, kilit altındaydı. Giovanni kilidi açtı. İçeride bir adam oturuyordu. Genç bir adam. Markus'tan belki birkaç yaş büyük. Uzun boylu, soluk benizli, siyah saçları dağınık. Gözleri zeytin rengiydi ve şu an son derece gergin görünüyordu. Elinde bir bıçak tutuyordu. "Bırak onu," dedi Giovanni. "Bu Markus." Adam bıçağı indirdi ama tamamen bırakmadı. "Markus Palaiologos mu?" diye sordu. Yunanca ama farklı bir aksanla. Venedik aksanı değildi. Daha güneyli bir şeydi. "Floransa mı? Napoli mi?" "Evet," dedi Markus. "Sen kimsin?" "Rodrigo de Vega," dedi adam. "Aragonlu. Konstantinopolis'e ticaret için geldim. Şimdi ise kaçmaya çalışıyorum. Hazineyi biliyor musun?" Rodrigo duraksadı. Sonra başını salladı. "Hayır. Ama Giovanni bana anlattı. Ve ben de yardım etmek istiyorum." Markus Giovanni'ye baktı. "Ona neden güveniyorsun?" "Çünkü Rodrigo dürüst biri," dedi Giovanni. "Geçen kış birlikte bir kargo taşıdık. Fırtınada gemimiz batacaktı. Rodrigo malını bıraktı, yamacı kurtardı. Böyle biri dürüsttür." Markus Rodrigo'ya baktı. Adam gergin ama sakin görünüyordu. Gözlerinde bir aldatmaca emaresi yoktu. Ve şu an içinde bulundukları durumda yardıma ihtiyaçları vardı. "Peki," dedi Markus. "Ama bir koşulum var." "Ne?" "Hazineye el koyamayızsın. Bu bilgi herkese ait. Kimseye ait değil." Rodrigo biraz baktı. Sonra güldü. Kısa, sert bir gülüştü. "Markus Palaiologos,
Şu an kurtuluşunu düşüneceğine bilginin mülkiyetini tartışıyorsun. Bu ya çok aptal ya da çok zeki bir insanın yapacağı bir şey. Hangisi olduğumu daha sonra anlarsın. Rodrigo ayağa kalktı ve elini uzattı. Anlaştık. Haritayı açtıkları zaman Rodrigo kaşlarını çattı. Bu ne demek oluyor, dedi. Hiçbir şey anlayamıyorum. Marcus da zorlandığını kabul etmek zorundaydı. Babasının hazırladığı harita karmaşık şifrelerle doluydu. Bir kısmı Yunanca, bir kısmı Latince, ama tuhaf bir şifreyle yazılmıştı. Sembollerin bir kısmını Marcus tanıyordu. Babası ona şifreleri öğretmişti. Ama tam anlayabilmek için zaman gerekiyordu. Bize zaman gerekiyor, dedi Marcus. Zamanımız yok, dedi Giovanni. Sultan bu sabah son saldırıya geçiyor. Konstantinopolis öğleden önce düşer. Marcus haritaya baktı. Bir noktayı işaret ediyordu. Hagia Sophia'nın güneyinde, Basilika Sarnıcı'nın yakınında bir yer. Sarnıca gitmemiz gerekiyor, dedi. Konstantinopolis'in içine mi, diye sordu Rodrigo. Şehir kuşatma altındayken mi? Evet. Sessizlik. Giovanni başını kaşıdı. Ben gitmiyorum, dedi. Benim gemim, mürettebatım var, ama sizi karşıya taşırım. Bu yeterli, dedi Marcus. Rodrigo uzun süre düşündü. Gözleri haritadaydı. Peki, dedi sonunda. Ama eğer ölürsek, bu senin hatan. Hayır, dedi Marcus. Bu tarihin hatası. Konstantinopolis'e geri döndüklerinde şehir tam anlamıyla kaos içindeydi. Sultanın yeniçerileri surları aşmaya başlamıştı. İmparator Konstantinos X'i, surların bir bölümünde kılıç elde savaşıyordu. Şehrin dar sokaklarından kaçanlar akın akın limanlara doğru koşuyordu. Bazıları diz çökmüş dua ediyordu. Bazıları evlerini yakıyordu, düşmana bırakmamak için. Marcus ve Rodrigo başlarına hul çekerek kalabalığa karıştı. Nasıl gideceğiz, diye sordu Rodrigo. Arka sokaklardan. Sarnıca bir giriş var, haritada gösteriyor. Saatlerce süren yürüyüş boyunca defalarca askerlerle karşılaştılar, defalarca geri döndüler, birkaç kez dar kaldılar. Bir seferinde Yeniçeriler onların birkaç metre yakınından geçti. Marcus ve Rodrigo bir duvarın arkasında nefes tutarak bekledi. Yeniçeriler geçti. Nihayet Hagia Sophia'nın yakınına ulaştılar. Devasa katedralin kapıları açıktı. İçeriden dua sesleri geliyordu. Son saatlerinde tanrılarına sığınan insanların sesleri. Marcus bir an durdu. Ne oldu, diye sordu Rodrigo. Babam belki orada. Zamanımız yok. Marcus başını kaldırdı. Derin bir nefes aldı. Biliyorum. Haritadaki noktaya ulaştıklarında, önlerinde yalnızca eski, taşla örülü bir kapı vardı. Yarı göçmüş bir yapının duvarına bitişik. Üzerinde eski Yunanca yazılar vardı. Marcus okumaya çalıştı ama silik olmuştu. Kapıyı ittiler. Açıldı. İçerisi soğuk ve karanlıktı. Rodrigo çantasından bir fener çıkardı ve çaktı. Sarımtırak ışık taş duvarları aydınlattı. Dar bir merdiven aşağı iniyordu. Burası, çok eski, dedi Rodrigo merdivenlere bakarken. Konstantinos büyük zamanından, dedi Marcus. 4. yüzyıl. Ne kadar aşağı? Bilmiyorum. Merdiveni indiler. Adımları yankılandı. Su sesi geliyordu. Uzak, içten gelen bir şakırtı. Tünelin sonunda su vardı. Sarnıç. Büyük sütunlar su içinden yükseliyordu. Fenerin ışığı yüzeyde dans ediyordu. Marcus haritaya baktı. İşaret, sarnıcın arka duvarına yakın bir yeri gösteriyordu. Sol taraftan gideceğiz. Duvara yapışık dar bir yürüyüş yolundan ilerledi. Taşlar kaygan ve nemliydi. Su sesi büyüdü. Sütunların arasından geçtiler. Rodrigo aniden durdu. Birisi var. Marcus da duydu. Yukarıdan adım sesleri geliyordu. Ve sesler. Türkçe konuşuluyordu. Yeniçeriler buraya kadar geldi mi? Diye fısıldadı Rodrigo. Hızlanmalıyız. Sarnıcın arka duvarına ulaştıklarında haritanın gösterdiği yer bir taş kütüphaneye benziyordu. Bir delik yoktu. Düz bir duvar. Marcus haritayı tekrar baktı. Babası bir not yazmıştı, 6. sütun. Taban, 3 baskı. 6. sütunun tabanına eğildi. Sıradan taş görünüyordu. Elleriyle tarayarak baskı noktalarını aradı. Birini buldu. İkincisini buldu. Üçüncüsünü. Taş bir tık sesiyle içe battı. Duvarın bir bölümü sessizce kaydı. Ve içeriden, eski bir koku geldi. Kuru, tatlımsı, tozu andıran ama altında derin bir zenginlik taşıyan bir koku. Papirüs kokusu, mürekkep kokusu. Rodrigo feneri tuttu. Oda genişti.
Tahmin ettiklerinden çok daha büyüktü. Taş raflar, tavana kadar uzanıyordu. Her rafta, özenle yerleştirilmiş, mühürlü kaplarda, deriden kılıflarda, ahşap kutularda, ruloları ve ciltleri görüyorlardı. Yüzlerce, belki binlerce. Rodrigo neredeyse bir adım geri attı. "Tanrım," diye fısıldadı. Marcus içeri girdi. En yakındaki rafa uzandı ve bir ruloyu dikkatle aldı. Kılıfı kaldırdı. Parşömen biraz sararmıştı ama sağlamdı. Üzerinde Yunanca yazılar vardı. Aristoteles'in tanıdık el yazısını tanıdı. Hayır, daha eski. Daha eski bir el. Okudu. Peripoetics, Deuter'ın Biblion. Marcus soluğu kesildi. Aristoteles'in Poetikası'nın ikinci kitabı. Güldürme üzerine. Yüzyıllardır kayıp olduğu düşünülen, insanlar bunun var olup olmadığını bile tartışmıştı. Ve şimdi Marcus'un elindeydi. "Ne var?" diye sordu Rodrigo. "Aristoteles'in kayıp eseri." Rodrigo bir an baktı. Sonra etrafına döndü. "Peki bunların hepsini nasıl taşıyacağız?" Marcus da bunu düşünüyordu. "Hepsini taşıyamayız," dedi. "Ama en önemlilerini alabiliriz. Ve burası gizli kalacak. Belki yüzyıllarca. Ta ki burayı bulmak için hazır biri gelene kadar. Yani bırakıp gidiyoruz. En değerlileri alıyoruz. Geri kalanlar burada, güvende kalacak." Rodrigo başını eğdi. "Peki kim karar veriyor hangisi daha değerli?" "Ben," dedi Marcus. "Ben karar veriyorum." Ve başladı. 2 saat sonra sarnıçtan çıktıklarında şehir farklıydı. Üstleri ve elleri tozluydu. Sırtlarındaki çantalar ağırdı, içlerinde dikkatlice seçilmiş onlarca rulo vardı. Marcus seçerken acı verici kararlar vermek zorunda kalmıştı. Her şeyi almak istiyordu. Her şey önemliydi. Ama taşıyamıyorlardı. Dışarı çıktıklarında duman kokusu çok daha yoğundu. Konstantinopolis düşmüştü. Ya da düşüyordu. Sokakları artık Yeniçeriler doldurmuştu. Bazı yerlerde çatışma hala devam ediyordu ama çoğu yerde artık sessizlik vardı. Tuhaf, ağır bir sessizlik. Marcus ve Rodrigo duvarın gölgesinde bekledi. "Nasıl çıkacağız?" diye fısıldadı Rodrigo. "Rıhtıma ulaşmamız gerekiyor. Giovanni bekliyordur. Tüm şehir işgal altında." Marcus düşündü. Harita hala elindeydi. Şehrin yeraltı tünellerini de gösteriyordu. Drenaj sistemleri, su kanalları, gizli geçitler. Konstantinopolis yüzyıllar boyunca inşa edilmişti ve her katman altında başka bir katman vardı. "Yer altından gidiyoruz." Rodrigo kaşlarını çattı. "Kanalizasyondan mı?" "Hayır. Eski su kanallarından. Bunlar askerler tarafından bilinmez. Pek de hoş olmayan ama çalışan bir güzergahtı. Diz boyunda su içinden yürüdüler. Fener 2 kez söndü ve Rodrigo her seferinde küfretti. Marcus sessiz kaldı, düşünüyordu. Babası ne yapıyordu şimdi? Muhtemelen hala yazıyordu. Belki yazmayı bitirmişti. Belki. Hayır. Şimdi bunu düşünmemeliydim. Babası böyle isterdi. Görev önce gelir. Duygu sonra. Rıhtıma açılan bir çıkıştan çıktılar. Gece olmuştu. Ay parlıyordu. Haliç üzerinde parlak bir ay ışığı vardı. Giovanni'nin teknesi hala oradaydı. İhtiyar Cenevizli rıhtımda ayakta duruyordu. Onları görünce hızla geldi. "Geciktiniz," dedi. "Neredeydiniz?" "Geldik işte," dedi Marcus. "Gemi hazır. Hadi binelim. Sultanın donanması boğazı kapamadan önce geçmemiz gerekiyor." Gemiye bindiler. Giovanni kürek çektirdi. Gemi Haliç'ten çıktı. Boğaza doğru ilerledi. Marcus teknenin kıçında durdu ve Konstantinopolis'e baktı. Şehir yanıyordu. Her taraftan dumanlar yükseliyordu. Hagia Sophia'nın kubbesi hala duruyordu. Yükseliyordu. Parlıyordu. Ona bakan Marcus'un gözleri ıslandı. Ağlamayacaktı. Babası istemezdi. Ağladı. Giovanni'nin gemisi küçük ama hızlıydı. Cenevizli kaptan yıllardır bu sularda seyr sefer etmişti ve boğazı avucu gibi biliyordu. Osmanlı donanmasına görünmeden geçtiler. Ege denizine çıktıklarında Marcus uyudu. İlk kez ne zaman uyuduğunu hatırlamıyordu. Uzun, karanlık, rüyasız bir uyku. Rodrigo onu omzuna dokunarak uyandırdı. "Karaya yaklaşıyoruz." Midilli adasına demirlediler. Küçük bir Cenevizli ticaret limanıydı. Giovanni burada bazı işleri vardı. 2 gün bekleyeceklerdi. 2 gün boyunca Marcus ruloları inceledi. Rodrigo da merak etmişti. İlk başta mesafeli duruyordu ama sonunda dayanamadı ve yanına oturdu. "Bunlar gerçekten İskenderiye kütüphanesinden mi?" "Evet," dedi Marcus. "Bu rulo 4. yüzyıl öncesine ait.
Bu el yazısı tarzı daha da eski olabilir. Ve bu. Bir ruloyu dikkatle açtı. Mısır hiyeroglifleri. Altında ince, küçük harflerle Yunanca tercüme. Bu ne? Diye sordu Rodrigo. Bilmiyorum. Ama tercümeyi okuyorum. Marcus okumaya başladı. Dudaklarını oynatarak, sessizce. Rodrigo bekledi. Sonra Marcus durdu. Yüzünde tuhaf bir ifade vardı. Ne oldu? Diye sordu Rodrigo. Bu tıp metni. Ama çok ileri düzeyde. Belirli bitkilerin ve minerallerin kombinasyonlarından söz ediyor. Ve, Rodrigo, bu bilgiler. Avrupa tıbbı bunların çoğunu bilmiyor. Bazıları tamamen yeni. Cerrahi teknikler, ilaç formülleri, enfeksiyon tedavisi yöntemleri. Rodrigo eğildi. Bu bilgi yanlış ellere geçerse ne olur? Ya da doğru ellere geçerse ne olur? Diye karşılık verdi Marcus. Bu bilgi doktorlara ulaşırsa, kaç hayat kurtarılabilir? Rodrigo başını kaldırdı. Düşünüyordu. Venedik'te doktorlar var. İyi doktorlar. Giacomo della Vigna kimdir? Tam olarak bilmiyorum. Ama Giovanni güveniyor. Marcus ruloyu dikkatle kapattı. Venedik'e ulaşmamız gerekiyor. Yolculuk uzun ve zorlu geçti. Yunan adalarından geçtiler. Korfu'da beklenmedik bir fırtınayla karşılaştılar. Giovanni'nin mürettebatı 3 gün boyunca aralıksız çalıştı. Gemi sarsıldı, yalpalaldı, neredeyse alabora oldu. Marcus ruloları büyük tahta sandıklara koymuştu ve suya karşı yağ bezleriyle kaplamıştı. Fırtına sırasında o sandıkları tutmaktan ellerinin derisi soyuldu. Rodrigo fırtınada hastalandı. Yüzü beyaza döndü, kendini tutamadı, güverteye uzandı. Ölüyorum, dedi. Hayır, ölmüyorsun, dedi Marcus. Kesin ölüyorum. Rodrigo, denizde mi hiç yolculuk etmedin? Etmedim. Neden Konstantinopolis'e gemiyle geldin o zaman? Yanlış bir karardı, dedi Rodrigo. Çok yanlış bir karardı. Marcus güldü. Uzun süredir ilk kez güldüğünü fark etti. Tuhaf bir histi. Hem iyi hem de biraz garip. Fırtına 3 gün sürdü. 4. günün sabahı deniz sakinleşti. Giovanni güverteye çıktı ve gökyüzüne baktı. Adriyatik'e giriyoruz, dedi. Venedik yakın. Venedik'e ilk kez gören Marcus için şehir şaşırtıcıydı. Su üzerinde bir şehir. Her taraf kanal, gondollar, dar köprüler, taş binalar doğrudan suya iniyordu. Kokusu Konstantinopolis'ten çok farklıydı, daha tuzlu, daha balıklı, daha endüstriyel bir koku. Ama aynı zamanda canlı, hareketli, gürültülü bir şehirdi. Giovanni onları Rialto yakınında bir iskelede bıraktı. Burada işim var, dedi. Rubezo Campaiello'ya gidin. Oradan San Bartolomeo Kilisesi'ni bulun. Kilisenin arkasında bir sokak var, Col del Fabbro. O sokakta bir kitapçı var, adı Della Vigna Libri. İşte Giacomo orada. Teşekkür ederiz Giovanni, dedi Marcus. Teşekkür etme, dedi Giovanni gülümseyerek. Babanın iyiliklerine karşılık veriyorum. İyi bir insandı. Umarım kurtulmuştur. Marcus bir şey söylemedi. Giovanni'nin söylediklerinin gerçekleşmeyeceğini biliyordu ama ses çıkarmadı. Venedik sokaklarında yürüdüler. Rodrigo şehri tanıyordu. Buraya 2 kez geldim, dedi. Güzel bir yer. Ama karmaşık. Her sokak bir kanala çıkıyor. Kaybolmak çok kolay. Biliyorsun değil mi? Evet. Ama siz bilmiyorsunuz, dedi Rodrigo şüpheci bir bakışla. Ben başınızı çekeyim. Ve gerçekten iyi bir rehber oldu. Köprülerden geçti, baskı taşlarından atladı, alçak geçitlerden eğildi. Marcus arkasından geldi. Ağır sandık onların ikisini de yoruyordu. Col del Fabbro'yu buldular. Della Vigna Libri gerçekten oradaydı. Küçük, sıkışık bir kitapçı. Cam mekanında eski kitaplar ve ruloların kötü çizimleri duruyordu. Kapısı açıktı. İçeri girdiler. Kitap kokusu, mürekkep kokusu, tahta ve deri kokusu. Marcus bu kokuyu sevdi. Bu koku ona babasını hatırlattı. İçeride kimse görünmüyordu. Giacomo della Vigna, diye seslendi Rodrigo. Sessizlik. Sonra bir ses geldi. Arkadan, yüksek, rafların arasından. Kimsiniz? Marcus Alexios Palaiologos ve Rodrigo de Vega. Uzun bir sessizlik. Sonra rafların arasından biri çıktı. Giacomo della Vigna çok yaşlıydı. 80 yaşında olabilirdi, belki daha fazla. Küçük, kambur, gümüş beyazı saçları seyrekti ama gözleri inanılmaz derecede parlak ve zekiydi. Keskin, madeni bir zeytin yeşili. O gözler Marcus'a baktı ve Marcus bir an tüm enerjiyi hissetti. Konstantinos'un oğlu musun?
diye sordu yaşlı adam Yunanca. Evet, yaşlı adam Markus'a baktı. Sonra sandığa baktı. Uzun süre baktı. Getirdin, dedi. Ses kısıktı. Titreyen bir sesten ibaret. Ama içinde bambaşka bir şey vardı. Evet, dedi Markus. Giacomo della Vigna yürüdü ve sandığın önüne geldi. Eğildi. Elleri titriyor ama görmezden geliyordu. Mandalla açtı. Kaldırdı. Ve ruloları gördü. Yaşlı adamın gözleri doldu. 10 yıllardır bunu bekliyordum, dedi. Senin baban bana bir mektup göndermişti. Yıllar önce, bir gün hazine bulunacak ve onu bir yere taşımak gerekecek diye yazmıştı. Ama inanmadım gerçekten. Sonunda, sesi kırıldı. Devam edemedi. Markus yaşlı adamın omzuna dokundu. Hazine güvende mi burada? Giacomo başını silkeledi ve ayağa kalktı. Gözlerini kuruladı. Hayır, Venedik güvenli değil. Venedik'te casuslar var. Osmanlı ajanları, Fransız ajanları, papalık ajanları. Hepsi bu tür şeyleri arıyor. O zaman nereye götüreceğiz? Giacomo düşündü. Elleri arkasında, kamburu biraz daha kalkık, ciddi bir yüzle. Floransa, dedi. Lorenzo de Medici. Orada güvende olur. Ve doğru insanlara ulaşır. Lorenzo de Medici, diye tekrarladı Markus. Floransa'nın hakimi mi? Hakim değil, patronu. Ama evet, o kişi. Sanata ve bilime büyük önem verir. Ve güçlüdür. Onun korumasında bu koleksiyon hem güvende olur hem de kullanılır. Rodrigo Markus'a döndü. Floransa uzak değil. Karayoluyla gidebiliriz. Markus düşündü. Konstantinopolis düşmüştü. Babası gitmişti. O hazineyi kurtarmıştı. Ve şimdi onu bir yere götürmesi gerekiyordu. Dünyanın onu görebileceği, kullanabileceği, anlayabileceği bir yere. Peki, dedi. Floransa'ya gidiyoruz. Venedik'ten Floransa'ya giden yol normalde birkaç günlük bir yolculuktu. Ama Markus ve Rodrigo sandıkla yola çıkmadan önce duymaları gerekenlerden birini duydular. Peşlerinden biri geliyordu. Giacomo bu haberi verdi. Yaşlı adam kendi istihbarat ağını kullanmıştı. Konstantinopolis'in düşmesinden bu yana Osmanlı Sultanı'nın özel ajanları Avrupa'ya dağılmıştı. Amaçları neydi? Kimse tam olarak bilmiyordu. Ama bazı bilgilere göre Sultan Mehmed'in öğrenmiş olduğu bir şey vardı, İskenderiye'nin kayıp metinleri. Bunu nasıl öğrenebilir? Diye sordu Markus. Konstantinopolis'te çok kişi biliyordu, dedi Giacomo. Sırlar tutulmaz. Biri konuşmuştur. Rodrigo elini kılıcının kabzasına götürdü. Kaç kişi? Bilmiyorum. Ama en az bir ajan takibe almış sizi. Venedik'te birileri sizi gördü. Markus başını kaldırdı. Giovanni mi? Giacomo başını salladı. Giovanni hayır. Ama liman gözaltındaydı. Birisi sizi gemiden çıkarken fark etmiş olabilir. Ne yapalım? Giacomo bir kağıt aldı ve bir şeyler çizdi. Floransa'ya düz gidemezsiniz. Dağ yolundan gidin. Daha uzun ama daha az gözetleme noktası var. Ve bu adamlara gidin. 2 isim yazdı. Biri Toscana'da küçük bir kasabada yaşayan bir rahip, diğeri Floransa yakınlarında bir köyde yaşayan ihtiyar bir kadın. Bu kadın kim? Diye sordu Rodrigo. Adriana del Sorbo. Eski bir hemşire. Floransa'nın dışına Medici'nin koruması altında yaşıyor. O sizi içeri sokar. Markus notu aldı. Teşekkür ederiz Giacomo. Yaşlı adam elini kaldırdı. Ben hiçbir zaman burada hazineyi görmedim. Seni de görmedim. Eğer sorulursa. Anlıyorum, dedi Markus. Ve gittiler. Yol zordu. Kasım geliyordu. Hava soğumuştu. Kuzey İtalya'nın dağlık arazisinde yürümek, bir eşek ve sandıkla yürümek yorucuydu. İlk gece küçük bir köy hanında kaldılar. İkinci gece açıkta, bir ateş etrafında. Rodrigo ateşi yakarken Marco onu izledi. Sen neden yardım ediyorsun? Rodrigo yakmakta olduğu ateşten başını kaldırdı. Ne demek istiyorsun? Bu iş sana para getirmiyor. Tehlikeli. Senin memleketin değil. Neden? Rodrigo ateşe baktı. Babam tüccardu, dedi. Ama aslında alimdi. Bir Arap alimden Latince matematik öğrendi. O alim ona Ptolemaios'un haritalarını gösterdi. Ve babam bana hep şunu söyledi, bilgi sınır tanımaz. Dil tanımaz, din tanımaz. Bilgi insana aittir. Markus dinledi. Onun için, dedi Rodrigo. Babamın öğretisi için yapıyorum. Ve belki biraz da macera için. Sıradan bir hayat sürmek hiç ilgimi çekmedi. Markus güldü. Benimle aynı fikirdesin. Farklı yollardan geliyoruz ama evet. Ateş çatırdıyordu. Uzakta kurt sesi geldi.
Kış yaklaşıyordu. Marcus, dedi Rodrigo bir süre sonra. Ne? Babın, nasıl bir insandı? Marcus düşündü. Ciddi, dedi. Disiplinli. Çok çalışıyordu. Ben küçükken neredeyse hiç oynamadım onunla. Hep okuyordu, yazıyordu. Ama her gece uyumadan önce gelirdi. Yanıma oturur, saçlarımı okşar ve bana bir şeyler anlatırdı. Yunan mitolojisinden, antik filozoflardan, İskender'den. Sesi biraz kısıldı. Devam etti. Dünyayı sevdirdi bana. Merak ettirdi. Soru sormayan insan ölüdür, derdi. Yaşıyor olmanın kanıtı merak etmektir. Rodrigo başını salladı. İyi bir insandı. Evet, öyleydi. Rodrigo fark etti. Arkalarından gelen bir atlı. Ama yaklaşmıyordu. Mesafeyi koruyordu. Sürekli aynı mesafede. Tesadüf mü? Diye sordu Marcus. Sanmıyorum. Hızlandılar. Atlı da hızlandı. Ama yaklaşmıyordu. Bizi izliyor ama saldırmıyor, dedi Rodrigo. Bir işareti bekliyor olabilir. Yanında başkaları olabilir. Ne yapmalıyız? Rodrigo bir düşündü. Yolu ikiye ayırıyoruz. Sen sandıkla devam et. Ben arkaya kalıp bu adamı oyalayacağım. Hayır, dedi Marcus. Neden? Onu öldürme. Bu kan davası başlatır. Kaçmak daha iyi. Peki nasıl kaçacağız? Haritaya baktılar. Yakında küçük bir kasaba vardı. Ve kasabanın içinde, pazar günüydü. Pazar günlerinde Toscana köy pazarları kurulurdu. Kalabalık. Pazara giriyoruz, dedi Marcus. Kalabalıkta kayboluyoruz. Sandıkla. Rodrigo şüpheli baktı ama başka fikir yoktu. Kasabaya girdiklerinde pazar gerçekten kurulmuştu. Sebzeciler, çanakçılar, bez satıcıları, hayvan tüccarları. Her taraf gürültü ve hareket. Marcus sandığı el arabasına koydu. Rodrigo öndeydi. Kalabalığın içine daldılar. Atlı kasabaya girdi. Ama kalabalıkta onları göremiyordu. Pazar meydanını geçtiler. Arka sokaktan çıktılar. Hızla yürüdüler. Kasabadan çıktılar. Yarım saat sonra geriye baktılar. Kimse yoktu. Kurtulduk mu? Diye sordu Marcus. Şimdilik, dedi Rodrigo. Floransa görünce Marcus durdu. Şehir tepelerin arasında oturmuş, güneşin altında parlıyordu. Katedrali, Brunelleschi'nin büyük kubbesi, uzaktan bile tanınıyordu. Arno Nehri kıvrılarak şehrin ortasından geçiyordu. Yeşil, kırmızı kiremitli çatılar, taş kuleler, zarif köprüler. Konstantinopolis gibi değildi. Daha küçüktü. Daha yeniydi. Ama kendi güzelliği vardı. Floransa, dedi Rodrigo. Güzel değil mi? Güzel, dedi Marcus. Burada Lorenzo de Medici var. Ve onun etrafında Ficino, Poliziano, Pico della Mirandola. Bunların adlarını duydun mu? Ficino'nun adını duydum. Platon'u tercüme ediyor. Evet, Lorenzo Plato Akademisi kurmuş. Antik bilgeliği yeniden canlandırmaya çalışıyorlar. Marcus sandığa baktı. Bu bilgiler tam olarak bu insanların arayışıyla örtüşüyordu. Adriana del Sorbo, Giacomo'nun söylediği ihtiyar kadın, gerçekten de Floransa'nın dışında küçük bir çiftlikte yaşıyordu. İhtiyar, ufak tefek, beyaz saçlı ama zinde bir kadındı. Onları görünce hiç şaşırmadı. Geleceğinizi biliyordum, dedi. Nasıl? Giacomo haber gönderdi. Güvercin. Marcus güvercin yetiştiriciliğini babasının ona anlatmasını hatırladı. Antik bir iletişim sistemi. Hala kullanılıyordu demek. Adriana onları içeri aldı. Yemek yedirdi. Dinlendi. Ve ertesi sabah Floransa'ya götürdü. Lorenzo de Medici'nin sarayına, Palazzo Medici'ye girdiklerinde Marcus gerginleşmişti. Bu adam dünyaca ünlüydü. Güçlüydü. Politik açıdan kritik bir figür değil. Böyle biriyle nasıl konuşulurdu? Ama Lorenzo'yu görünce bu gerginlik biraz azaldı. Lorenzo de Medici 30'lu yaşlarındaydı. Uzun boylu değildi, yüzü pek de güzel sayılmazdı, ama bakışı inanılmaz derecede zekiydi ve gülümsediğinde oda aydınlanıyordu. Yanında bir alim vardı, Marsilio Ficino. İnce yapılı, sessiz bir adam. Bizans'tan geliyorsunuz, dedi Lorenzo Latince. Ve bir hazine taşıdığınızı söylüyorlar. Evet, dedi Marcus da Latince. İskenderiye Kütüphanesi'nin bir bölümü. Lorenzo'nun yüzünde bir şey değişti. Sonra sandığa baktı. Ficino de baktı. Lorenzo'nun sesi alçaldı. Açabilir miyiz? Evet. Marcus sandığı açtı. Ficino ilk ruloyu aldı. Açtı. Okudu. Yüzü değişti. Elleri titredi. Bu erken diyaloglar mı? Platon'un. Bilmiyorum, dedi Marcus. Ben Aristoteles konusunda eğitim aldım daha fazla.
Platon'u daha az biliyorum. Ficino ruloyu bırakmak istemiyordu. Lorenzo ona dokundu. Ficino, nefes al. Lorenzo, bu Platon'un kayıp diyaloglarından biri. Bu binlerce yıldır aranan bir metin. O da sessiz kaldı. Lorenzo Marcus'a döndü. Bunları bize emanet etmek istiyorsunuz. Evet, ama bir koşulumla. Ne koşulu? Bu bilgiler kilitli kalmamalı. Akademik çevrelere, alimlere, doktorlara ulaşmalı. Bunlar bir ailenin ya da şehrin serveti değil, insanlığın serveti. Lorenzo bir an düşündü. Sonra gülümsedi. Sıcak, gerçek bir gülümsemeydi. Marcus Alexios Palaiologos, dedi, babanız size iyi bir eğitim vermiş. Teşekkür ederim. Koşulunuzu kabul ediyorum. Bu metinler tercüme edilecek, kopyalanacak ve yayılacak. Floransa'dan dünyaya. Marcus başını eğdi. Ve o an bir şeyin bittiğini, ama aynı zamanda başladığını hissetti. Marcus Floransa'da bir yıl kaldı. Lorenzo de Medici ona yer ve kaynaklar sağladı. Ficino ile çalıştı. Metinleri tercüme etti. Bazılarının kodunu çözdü. Bazıları hala gizemini koruyordu ama onlar da sonra gelecek kişilere bırakıldı. Rodrigo ilk birkaç ay kaldı, sonra Aragonlu tüccar hayatına döndü. Gitmeden önce Marcus'a uzandı. Güle güle, dedi. İyi bir macera oldu. Seni kaybetmek istemiyorum, dedi Marcus. Ben de seni. Ama ben denizim, sen karamsın. İkimiz de ait olduğumuz yere gidiyoruz. Sarıldılar. Ve Rodrigo gitti. Marcus uzun süre Floransa'da kaldı. Sonra başka yerlere gitti. Napoli, Roma, Paris. Her yerde metinleri takip etti. Dünya değişiyordu. Matbaa icat edildi. Gutenberg'in baskı makinesiyle kitaplar çoğaldı. Floransa'dan çoğaltılan metinler Avrupa'ya yayıldı. Marcus bunu gördü. Gördü ve içinde derin bir memnuniyet hissetti. Bir gece, Paris'te küçük bir odada otururken pencereden baktı. Ay'a baktı. Ay her yerde aynıydı. Konstantinopolis'te de aynı ay parlıyordu. Babasının masasının üzerinde de aynı ay. Marcus kalemine uzandı. Ve yazmaya başladı. Babası ona ne söylemişti? Birisi bu geceyi kaydetmeli. Marcus da kaydetmişti. Sadece bir geceyi değil, tüm yolculuğu, tüm çöküşü, tüm umudu. Ve yazdı. Konstantinopolis 1453 yılında düştü. Ama Konstantinopolis'in içinde saklanan bilgi düşmedi. Bilgi hiçbir zaman düşmez. Şehirler kurulur ve yıkılır. İmparatorluklar yükselir ve çöker. Ama bir kez kaleme alınan, bir kez taşa oyulan, bir kez akla yerleşen fikir, onu silmek mümkün değildir. Babam bunu biliyordu. Ben de öğrendim. Kalemini bıraktı. Dışarıdan Paris'in gecesi geliyordu. Sokak sesleri, at tıklamaları, uzaktan bir şarkı. Marcus gülümsedi. Ve uyudu. 44 yaşında Marcus Palaiologos Floransa'ya son kez döndü. Lorenzo de Medici 1492'de ölmüştü. Ama torunu Lorenzo il Giovan vardı. Ficino hala yaşıyordu. Yaşlı, soluk ama hala çalışan. Marcus onu bulduğunda Platon tercümesi üzerinde çalışıyordu. Ne var, diye sordu Ficino başını kaldırmadan. Gel seninle bir şey görmek istiyorum, dedi Marcus. Ficino kalemin bıraktı. Birlikte kütüphaneye gittiler. Lorenzo'nun kurduğu kütüphane. Artık yüzlerce kitap vardı. Ve aralarında, özenle raflanmış, el yazısıyla kopyalanmış, bazıları artık matbaada basılmış. Marcus sandıktan çıkardığı o ruloların kopyaları. Ficino eliyle bir cilde dokundu. Aristoteles'in Poetikası'nın 2. kitabı, dedi sessizce. 20 yıl önce sen bunu getirdin. Evet, şimdi 10 ülkede okunuyor. Tercümesi var, yorumları var, yazarlar bu kitaptan ilham alıyor. Marcus başını salladı. Babam, dedi, bilgi kalıcıdır, derdi. Ficino gülümsedi. Konstantinopolis düştü. Ama sen o bilgiyi kurtardın. Ve o bilgi buradan dünyaya yayıldı. Marcus, bu sizi anlatan bir şey var, siz Rönesans'ı taşıdınız. Marcus bu kelimeyi duymuştu. Rönesans, yeniden doğuş, Avrupa'nın eski bilgeliğe yeniden dönmesi. Ben sadece bir sandık taşıdım, dedi. Hayır, dedi Ficino kararlı bir sesle. Bir uygarlık taşıdınız. Marcus pencereye yürüdü. Floransa'ya baktı. Brunelleschi'nin kubbesi gökyüzüne yükseliyordu. Altta Arno kıvrılıyordu. Sokaklar doluydu. Bir şehirdi. İnsanlardı. Yaşayanlardı. Ve bilgi, tüm bu yaşayanların arasında dolaşıyordu. Kitaplarda, dershanelerde, sanat atölyelerinde, doktor muayenehanelerinde.
Markus derin bir nefes aldı. Konstantinopolis artık yoktu. Babası artık yoktu. Çocukluğu artık yoktu. Ama bir şey vardı. O sabah, surların üzerinde kızıl şafak söküyorken babasının ona verdiği o çanta. İçindeki parşömen, üzerindeki mühür ve onunla başlayan yolculuk. Bu yolculuk bitmemişti. Hiçbir zaman bitmeyecekti. Bilgi sınır tanımaz, zaman tanımaz. İnsanlık var olduğu sürece, merak eden bir tek insan bile var olduğu sürece, o bilgide yaşar. Çünkü bilgi, insanlığın kendisidir. Marcus Alexios Palaiologos, 1497. Son